Bugün Türkiye'de her türlü işte kullanılan, süslemeleriyle gözlerimizi kamaştıran Ford D1210'dan bahsedeceğim. Eminim ki bahsetmeye başladığımda birçoğunuzun aklına bu kamyonla ilgili anılar gelecek. Adına alırsın Ford, olursun Lord gibi maniler dizdiren koca bir neslin tutkusu haline gelmiş bu kamyondan serimizde bahsetmesek tabii ki olmazdı. Eski şoförlerin çoğunun bu araçta şoförlüğü öğrendiği söylenilirdi. Çocukların küçükken peşine takıldığı bir araçtı. 100-110 bin kilometre yaptığında çok güzel kilometre yapmış denilen bir araçtı. Şimdilerde milyon kilometrelerden bahsediliyor. Teknoloji nereden nereye geldi? En zayıf noktaları diferansiyelleriydi. Aks kesmeler yaşanırdı. Makaslı araçlardı bunlar. Fren sistemi hem hidrolik hem hava yardımıyla çalışırdı. Ama çoğu kullanıcı da değiştirirdi, kuru havaya çevirirdi. Sonradan imdat takanlar da vardı ama orijinallerinde tabii ki yoktu. Diferansiyellerden takviyeliydi bu araçlar. Ceyranlı takviyeydi. Genetikleriyle çok oynanmıştı araçların yani o dönemde. 1211 olanların sibop kapakları çok farklıydı. Dingili takozun üzerine koyup zincirle bağlarlardı. Manuel bir kaldırma yaparlardı yani. İçinde çok fazla bir elektronik parça, düğmeler, tuşlar, Webasto'ydu, klimaydı gibi şeyler olmadığı için tek aküyle çalışıyordu. İçine girdiğinde her gün hava deposunun suyunu akıtınız diye bir yazı bile vardı. Rampa yukarı çıktığında egzozdan lav atardı bu araçlar. Aynadan da görünürdü. Hollandalılar, Hintliler kadar olmasa da biz Türkler de modifiyeyi seven bir milletiz. O dönemde bu araçların jantları da boyanırdı. Tepede fosforlu parlayan lambalar vardı. En büyük özellik de aslında kasaya resim sanatı yapılırdı. Fırça boyama tekniğiyle. Hatta bu işi yapan işçiler bile vardı. Kimisi eski köy hayatını anlatırdı, kimisi keklik resimleri yapardı kasalara. Kısacası bu araçlar o dönemde piyasanın çok kahrını çekmişti. Uzun yoldan geldiklerinde bu araçlar çok büyük itibar görürdüler. Zamanında nakliye işiyle uğraşanların gözbebeği ve onların çocuklarının şimdilerde anılarında güzel yerler edinmiş bu kamyon orta ağırlıkta üretilmişti. Öyle ki bu kamyonlara 15 tondan fazla yük koyanlar bile vardı. O kadar ağırlığa rağmen rampaları kolayca çıkarlardı. Hele bir de bir ara gazı verirlerdi ki sırf bu sesi için bile bu kamyonun hayranları vardı. Üstümüze giydiğimiz kottan oturduğumuz sandalyeye kadar her şey bu kamyonlarla taşınırdı bir zamanlar. Kısacası Türkiye bu kamyon Türkiye'ydi. Aslı İngiliz olan bu kamyonlar daha sonra Türkiye'de Otosan tarafından üretildi. Bu sebepten aracın kupası fiberglass'tan yapıldı. Bu sayede aracın kabini oldukça hafifti. Bildiğiniz gibi bu tip araçlarda motor kupanın alt kısmında bulunur ve kaldırması da oldukça zordur. Ama fiberglass'tan yapılması sayesinde daha rahat bir şekilde motora ulaşılabiliyordu. Bu özellik de aracı çekici kılan bir diğer özelliği haline geldi. Motora erişim için tüm kabin öne doğru yatabiliyordu. Kabinin önündeki menteşe karşı dengeleme sağlayabilmesi için yay çubuğuna sahipti. Ve bu sistem kabinin motor erişimi için öne doğru tek elle yatırılabilmesini sağlıyordu. Tabii ilk zamanlar kabinin fiberglass kullanılarak yapılması tepki çekmişti. Sonradan bakım ve tamirat işleri yaparken bu hafifliğin avantajı anlaşılınca kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Bu araç o kadar beğenildi ve o kadar kullanıldı ki otokar şase kısmını ufak bir ayarlama ile otobüslerde bile kullandı. 6 litre civarında çok büyük olmayan bir dizel motora sahip olmasına rağmen efsane sesiyle bu kamyonlar herkesi kendine hayran bırakıyordu. Tabi Avrupa'da üretilen araçlarda dış pazar açısından benzinli motorlar da bantlardan çıkmıştı. 15 tonluk yükleri 100 beygirle rahatça taşıması da tabi bu aracın en harika özelliklerindendi. Peki neydi bu işin hilesi? Egzoz sistemine koyulan bir piknik tüpü ile hem ses artıyordu hem de araç yükleri kolayca taşınıyordu. Arkasında güzel bir ara gazı ile bolca duman atarak yoluna devam ediyordu. Az önce demiştim ya Türkiye bu kamyondu diye. Öyle ki filmlerde bile bu kamyonları kullandılar. Bu kamyonu görünce birçok kişinin aklına İlyas Salman'ın Sarı Mercedes filminin unutulmaz sahnesi gelir. Dursana ya! O kadar işaret veriyorum sana. Tıpkı bu film gibi D1210 kamyonlar da zamanla efsaneler arasında yerini aldı. 80'li 90'lı yılların erkek çocukları bu kamyonun seslerini taklit ederek oyun oynarlardı. Süslemeleri seven kamyoncular
Bu araçları öyle bir süslerlerdi ki çoğumuzun hayali olurdu böyle süslü bir kamyona sahip olmak. Tabiri caizse gelin gibi olurdu bu kamyonlar. Ford Truck serisinin başlangıcı olarak sayabileceğimiz bu kamyon 6 dingil olarak üretilmişti. 1965 yılında sabit kasalı türevleri brüt ağırlık olarak 5.28 tondan 12.95 tona kadar, damperli türevleri ise 10.97 tondan 12.95 tona kadar üretildi. Daha ağır modeller çift arka dingil seçeneği eklenerek üretilmeye başlandı. Çekici tarzında üretilen modeller de kısa süre içinde seriye dahil edildi. Ve bu modellerde fazlaca rağbet gördü. Eskinin mühendisleri kör nokta için kapıya cam bile koymuşlardı. Hatta bu kamyonlar ön tekerin önünde şoförün olduğu nadir araçlardandı. Ayrıca tüm o ağırlıklara, rampalara rağmen kolay kolay hararet yapmazdı. Günümüzde bile halen yollarda görmek mümkün olan bu aracın en güzel yanı ise gerçekten bir kamyon kullanma hissini vermesiydi belki de. Ayrıca manevraları o kadar iyi yapıyordu ki dar sokaklardan kolayca geçilebiliyordu. Nisan 1967'de 28 ton brüt ağırlığa sahip ve Ford UK tarafından üretilen en büyük kamyon olan Faz 2 D1000 serisinin eklenmesiyle Ford D serisi genişletildi. D1000'ler Cummins motor tarafından üretilen 7.7 V8 motora sahiptiler. 1981 yılına gelindiğinde Ford D serisi Avrupa pazarında kargo olarak ve Avustralya pazarında Ford N serisi olarak değiştirildi. Türkiye'de ise 1983 yılında yerini Ford İnönü Eskişehir fabrikasında Kargo 1312 modeliyle üretilmeye başlanan Ford Kargo'ya bırakmıştır. 1983 yılında üretim tamamen sona erdiğinde Ford Otosan bandından çıkan D1210 kamyon sayısı tam olarak 56.124 adetti. O zamanlarki nüfus ve araç sayısı düşünüldüğünde bu kamyonların aslında ne kadar çok kullanıldığını sadece sayılarına bakarak bile anlayabilirsiniz. Her ne kadar bu araçlar çoğumuzun anılarında güzel yerlere sahip olsalar da bu kadar egzoz çıkartan bir aracın yollarda artık olmaması çevremiz açısından daha sağlıklı. Bu araçları güzel anılarımızda bırakıp yenilerini daha çevreci bir yaklaşımla üretilen araçlara bırakalım ki gençlerimizin bir geleceği olabilsin. Onlar da güzel anılarını bizler gibi anlatabilsinler. Tabii siz isterseniz biz yine videolarımızda hepimizin anılarında güzel yer edinen eski araçları anlatmaya devam ederiz. Ve eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorum ki çoğunuzun bu kamyonlarla bir sürü anısı var. Bu anılarınızı yorumlara yazın da hep birlikte güzel bir gülümsemeyle bu anıların hepsini okuyalım. Hoşçakalın.